Şöyle bir düşünelim, aile, özel mülkiyet, devlet. Bunlar hayatımızın o kadar merkezinde ki sanki hep varlarmış gibi, değil mi? Peki ya değillerse? Bugün Friedrich Engels'in bu temel varsayımlarımızı sarsan klasik eserine dalıyoruz ve bu yapıların kökenine doğru felsefi bir yolculuğa çıkıyoruz. O zaman en temel soruyla başlayalım. Şu an bildiğimiz, içinde yaşadığımız aile yapısı insan doğasının değişmez bir parçası mı, yoksa zamanla belli koşullar altında ortaya çıkmış tarihsel bir olgu mu? Bakın, bu soruya vereceğimiz cevap dünyaya bakışımızı kökten değiştirme gücüne sahip. Engels bizi tam da bu noktada doğal kabul ettiğimiz her şeyin arkasındaki gizli tarihi okumaya davet ediyor. Onun tezi şu: bugünün aile yapısı aslında tarihin belirli bir anında ortaya çıktı ve kökleri bizim sandığımızdan çok daha farklı. Amaç sadece geçmişte ne olduğunu anlatmak değil, hayır. Engels'in derdi, tarihin perdesinin arkasına bakıp toplumsal değişimi tetikleyen o asıl mekanizmayı, yani o motoru bulmaktı. Bu bir tarih anlatısından çok bir oluşumun felsefi arkeolojisi gibi. Peki ne bu tarihin motoru? Tarihi ileriye iten o görünmez güç ne? Yüce fikirler mi? İlahi bir plan mı? Engels'e göre cevap çok daha basit, çok daha somut bir yerde yatıyor. İşte bütün argümanın kilit taşı bu cümle. Diyor ki Engels, tarihin akışını belirleyen şey en temelde hayatımızı sürdürmek için gerekli olan şeyleri üretme biçimimizdir. Yani maddi koşullarımız, aileden devlete kadar tüm toplumsal yapılarımızın temelini oluşturur. Bunu iki parçalı bir makine gibi düşünebilirsiniz. Bir yanda yiyecek, giyecek gibi yaşam araçlarını üretiyoruz. Diğer yanda ise türümüzü, yani insanın kendisini yeniden üretiyoruz. Bu iki çark hep birlikte döner. Biri değiştikçe diğeri de kaçınılmaz olarak değişir. Yani üretim ilişkimiz evrildikçe aile yapısı da bu evrime ayak uydurmak zorundadır. Peki bu teori pratikte nasıl çalışıyor? Engels, bu sorunun cevabı için Morgan'ı takip ederek insanlık tarih öncesini teknolojik ilerlemeye göre 3 büyük aşamaya ayırır. Bu şema, insanlığın yolculuğunu maddi üretimdeki devrimler üzerinden okuyor aslında. Bakın, yabanıllıkla başlıyoruz. Ateş, ok ve yay. Sonra barbarlık geliyor. Çömlekçilik, hayvanların evcilleştirilmesi. Ve en sonunda uygarlık, demirin eritilmesi ve yazıyla birlikte. Her bir aşama sadece yeni bir alet değil, aynı zamanda yepyeni bir toplumsal örgütlenme potansiyeli demek. Şimdi gelelim asıl konumuza. Bu büyük maddi evrim, en mahrem kurumumuz olan aileyi nasıl adım adım dönüştürdü? İşte Engels'in en radikal iddialarından biriyle karşı karşıyayız. Diyor ki ailenin başlangıç noktası tek eşli bir çift değil, cinsel ilişkilerin çok daha komünal bir düzlemde yaşandığı grup evliliğidir. Bu fikir bile tek başına günümüz aile anlayışını temelden sarsıyor. Ailenin evrimi dediğimiz şey aslında bu geniş komünal çemberin zamanla daralmasının öyküsü. Peki nasıl daralıyor? Ensest tabularının, yani yeni yasakların getirilmesiyle önce ebeveyn ve çocuk kuşakları arasındaki ilişki dışlanıyor, sonra öz kardeşler arasındaki her yeni tabu aileyi biraz daha tanımlı hale getiriyor. Bu ahlaki kısıtlamaların arkasında ise son derece rasyonel bir neden yatıyor: doğal seçilim. Akraba evliliğini sınırlayan gruplar daha sağlıklı ve güçlü soylar yaratarak evrimsel bir avantaj elde ediyorlar. Yani ahlak bir nevi hayatta kalma stratejisinin parçası haline geliyor. Ve ailenin bu ilginç evrimi bizi bugün muhtemelen hayal bile edemeyeceğimiz bir toplumsal yapıya götürüyor. Düşünün, bir grup evliliği sisteminde bir çocuğun babasının kim olduğunu kesin olarak nasıl bilebilirsiniz ki? İmkansız. Ama anne her zaman bellidir. İşte bu basit biyolojik kesinlik bütün bir toplumsal düzenin temeli haline geliyor. Soy, miras, kimlik, her şey ama her şey anne soyu üzerinden belirleniyor. Buna da ana hukuku deniyor. Bu durum, kadınlara bugün belki de hayal etmesi zor bir toplumsal güç ve saygınlık veriyordu. Binlerce yıl sonra gelecek olan ataerkil düzenin tam tersi bir dünya düşünün. O dünyada ev tartışmasız bir şekilde kadının egemenlik alanıydı. Dolayısıyla buradan çıkarılacak en önemli sonuç şu: kadınların yüksek statüsü insanlık tarihi öncesinin büyük bir bölümünde bir istisna değil, tam tersine bir normdu. Kadının erkeğin kölesi olduğu fikri sonradan ortaya çıkmış bir durum. Ve bütün bunlar bizi o son ve en kışkırtıcı soruya getiriyor. Eğer aile, mülkiyet ve devlet gibi kurumlar tarihin belli bir anında doğduysa, bu onların ölümsüz olmadığı anlamına gelmez mi? Yani onları yaratan koşullar değiştiğinde bu yapılar da değişime mahkum değil midir? Engels'in bize bıraktığı miras,
belki de tarihin sonunun gelmediği ve geleceğin hala yazılmayı beklediği fikridir.